bak bu kasabanın güzel yanını söyleyeyim. Az önce ezan okuyordu, sonra çan çalmaya başladı. Bir de hani pasaportumu göstermemi istedi adam çünkü çok mülteci olay olduğu için. Az orada. Ya Allah! Yemeği yedim, şimdi dolanıyorum abi. Ve tatlış sokakları var ya. Güzel yani. İşte burası hala Türklerin kalıp yaşayabildiği bir yer. Abinin de söylediği gibi belli bir yerden sonrasına yollamamışlar. Böyle binalar falan var işte. Geziyoruz. Şuradaki cami galiba bir vakfın. Zaten Türkler falan da bakıyor bayağı. İşte oraya galiba kalabiliyorsun ücretsiz olarak ama ben orayı anlamadım. Wi-Fi bulursam benim getiren Barış abiye yazacağım işte. Ondan sonra ona göre konuşacağız. Belki bu gece burada geçiririm, belki Kavala'ya giderim, henüz bilmiyorum. Bu arada şu arkamdaki caminin ismi, yani burası eski camiymiş. Gazi Evren Osman imareti yakınlarında yer alan eski cami ilk dönem Osmanlı mimarisine uygun olarak tasarlanmış. 1608 yılında inşa edilmiş bu cami. Bu arada 1912 Balkan Savaşı'da biraz hasar görmüş. Ondan sonra Kütahya'dan tekrardan seramikleri getirip abi restore etmişler. Yani bu bölge tamamen Osmanlı miraslarıyla dolu. Bayağı ilginç bir yer yani. Hani burayı bence gelirseniz kesin azınlıkların durumunu görmek için ziyaret edin derim. Hani her yer abi Osmanlı eseri. Zaten Yunanistan öyle genel olarak. O yüzden gelin derim yani. Şimdi bak bu kasabanın güzel yanını söyleyeyim. Az önce ezan okuyordu, sonradan çan çalmaya başladı. Şimdi bu kültürel çeşitlilik çok özel bir şey ve hani genelde özellikle bu eski Osmanlı topraklarında bu kültürel çeşitlilik bir şekilde devam ediyor. Zaten devam etmediği zaman da bence belli bir süre sonra çatışmalara dönüyor. Özellikle Suriye'de olduğu gibi vesaire. Ama hani bunu özellikle bir Avrupa ülkesinde görmek bence çok özel bir şey. Yani özellikle eski bir Osmanlı toprağı olan bir kasabada. Yani hatta Yunanistan biliyorsunuz neredeyse 500 sene boyunca Osmanlı toprağı olarak kaldı. Yani o yüzden bence bunu görmek çok güzel bir şey burada. Umarım dünyanın her yerinde de farklı dinler, farklı inançlar, farklı görüşler birbirleriyle barış içinde yaşayıp böyle devam eder. Bu arada az önce kahve söyledim. Şöyle bir kahve. Nescafe dedim ve bunu verdi. Hani filtre kahvesi yokmuş. Bu arada mekan böyle bir yer. İşte 2 euro ne yapıyor? Şu anda 40 liraya yakın para yapıyor. 36 lira yapıyor ama artık Türkiye'de neredeyse 36 liraya yakın. Hani bunun fiyatı. Öyle yani. Şimdi oturuyorum işte. Şu arkadaki camiden de haber bekliyorum. Eğer Barış abi beni çağırırsa bu gece orada kalacağım. Duşumuş her şey varmış. Galiba herhalde Diyanet mi bakıyor, vakıf mı bakıyor tam olarak emin değilim. Ama hani geceyi de orada geçirdikten sonra herhalde artık yarın Kavala'ya geçeceğim. Ya da yarın Kavala'dan geçip durmadan direkt Selanik'e geçebilirim. Çünkü Selanik'te Couchsurfing'den görüştüğüm çocukla görüşmem lazım. Beni ağırlayacak yani 3 gün falan bir Selanik'te kalacağım. Cebimdeki toplam para da 40 euro şu an. O yüzden Selanik'e gittiğimde çalışmam lazım kesinlikle. Ama hani bugün burayı görmek bence çok tatlıydı. Özellikle hiçbir kafamda da böyle plan yoktu. Yani ama hani yarısı Türk, hatta yarısı değil, 60 bin nüfusun neredeyse bir 50 bini falan burada Türk. Hani Türk çoğunluklu bir yer. O yüzden burayı görmek güzeldi yani. Zaten şurada bile mesela Türkçe bir yazı var. Bizim abi camideki kalacak yeri ayarlayamadı. Sonra dedi ki bana hadi gel dedi seni otobana kadar, çevre yoluna kadar bırakayım. Şimdi oraya bıraktı. Şimdi Kavala'ya doğru tekrardan otostop çekeceğim. Saat de oldu 6 falan. Yani bilmiyorum, muhtemelen yol kenarına falan çadır atacağız bu gece, yani öyle duruyor durum. Yürüyorum. İleriden otobana bağlanacağım. Otobandan sonra da Kavala'ya doğru, yani Selanik tarafına doğru otostop çekeceğim. İşte inşallah hadi bu gece Kavala'da varırsam eğer, bu gece Kavala'ya. Çünkü Yunanlılar şu ana kadar pek durmuyor otostoplar açıkçası. Kavala'ya kadar eğer bu gece varabilirsem Kavala'da kalırım. Yarın da Selanik'e geçerim. Zaten Selanik'te Couchsurfing'den kalacak kişi bulmuştum. Ama Selanik'te para yapmam lazım. Bakalım duracak mı? Nope. Ama şeyi güzel Yunanistan'ın, hani bu tabelaları falan hem Latin harfleriyle hem hani Yunan harfleriyle yazıyorlar. Yani bu hoşuma gitti. Kimisi direkt kendi harfleriyle yazıyor. Abi o zaman bir şey anlamıyorsun ki. Yani mesela bak Kavala V yerine B var bunlarda.
L yerine A gibi bir şey var falan böyle. Hani çizgisiz A. Öyle bir şey var. Şimdi gösteririm şeyin altında. Çevre yol tabelasının altında. Ama doğalarını bayağı iyi korumuşlar. Bizden iyi koruyorlar o kesin. Özellikle zeytin ağaçları falan. Hani o havadaki koku bile farklı. Ay, görüyor musunuz bilmiyorum. Kaba A. Bunların harflerine göre öyle. Mesela X yerine 3 tane çizgi koymuşlar. Bak. Öyle değişik bir alfabeleri var. Yok. Bir de şey çok ilginç. Yani yolları falan bayağı boş. Hani bizde sürekli bir trafik akışı var, bir kaos var. Ha, burada öyle bir şey yok. Yani çok rahat yolları var. Az araç olunca da doğal olarak şansın azalıyor. Bilmiyorum ya. İlk defa Avrupa'da bu kadar hani Avrupa'da otostop çekiyorum. Daha önce hep Türk tırlarıyla geçtim Avrupa'ya. Onlar da yakın mesafeydi. Öyle olunca bakacağız. Bir de Türkiye'deki otobanlara boş derler. Neyse geliyor. Hadi be. Türk, Türk, Türk. Ya abi Türk'üz ya. Türk, Türk. Al işte ya. Ya burada hep şey var. Türk turistleri geçiyor abi. Ben de öğrenci yazdım. Yine aynı şeyle devam ediyorum işte. Duracak olan durur da. Yine geliyor galiba bir şeyler. Ay yoruldum yürümekten ya. Aha. Yok. Dursa Türk durur abi. Bakalım. Aha. Vallahi durdu. Ya Allah. Ay. Hadi bakalım. Varabileceğiz mi? Koş koş koş. Ay. Merhaba hocam, Çanakkale. Aynen. Evet, öğrenciyim. Selamünaleyküm. Ben şeye kadar gideceğim ama bu köye kadar gideceğim. Tamam, her şey. Köye kadar gel. Göstereyim mi şeyi falan, pasaportu? Göstermeden çok kaçak olaylar olursa. Oluyor, haklısın yine. Şimdi biri çevirse senin başın yenecek abi. Ben ne diyeceğim, yoldan mı aldım? Yani. Bak bu benim yeşil pasaport. Ay. Bununla vizesiz girebiliyorsun Avrupa'ya. Ay. Nerede İpsala girişi? Heh. Bak. Kipi değil. Kipi. Peki tamam. Bugün girdim. Ha bugün ya. Şeydeydim. Neydi şu senin çıktığın yerin ismi abi? Gümürcüne. Ha Gümürcüne'daydım. Orada bir Türk abi aldı beni. Ben de şimdi Avrupa'yı geziyorum böyle. Öğrenciyim Çanakkale'de. Ay, malum euro oldu 20 lira. Artık böyle geziyoruz otostopla. Şimdi bilmem nereye geldim. Sağ olsun yine bir Türk durdu öğrenci şeyini görünce. Neyse şimdi buradan devam edeceğim de daha yolum var. Bir de hani pasaportumu göstermemi istedi adam. Çünkü çok mülteci olayı olduğu için. Hani polis falan yakalarsa direkt arabalarına el koyuyormuş burada. Hani dedi geçinemiyoruz falan dedi. Benzin 2,5 euro oldu dedi. Günde 30 euro para kazanıyorum dedi. Hani galiba her yer böyle abi, anlamadım. Çok ilginç yani. Günde 30 euro para kazanıyorum dedi. 15 euro şeye gidiyor dedi. Ücretler 600-700 euro dedi. Ben sadece 700 euro elektrik verdim bu ay dedi. Ama hükümet değiştirecek vergiler falan çok yüksek dedi. İlginç yani.
Ama şu an bayağı güzel manzaram var. Dağlar mağlar. Bayağı iyi yani. Hadi bakalım. Bir otostop daha bulalım. Kavala'ya. Umarım yolumuz rast gider. Ama hani bu mülteci olayları gerçekten özellikle Yunanistan'da galiba otostop bandı. Çünkü hani her şeyini alıyorlarmış devlet. Seni mülteciliğe yakaladıkları zaman. Öyle olunca da kimse hani otostop çalmak istemiyor. Yoldan aldım da diyemiyorsun insanlara. Öyle bir durum var. Bakalım. Varabilecek miyiz Kavala'ya? Ama her yerde kamp atabilirsiniz bence burada. Her yer yeşillik, doğayı koruyorlar. Yeter ki çadırınız olsun. Düşük bütçeli gezeceksiniz buralarda. Çadır çok mantıklı yani. Aşırı mantıklı. Şimdi yaklaşık yarım saat önce Mehmet abi aldı. Şimdi Kavala'ya gidiyoruz. Sağ ol Mehmet abi valla. Mehmet abi benim öğrenci şeyini gördü. İlk başta dursam mı durmasam dedi. Sonra öğrenci şeyini görünce hemen durdu sağ olsun. Dedi kimcisin, necisin, nereden geliyorsun? Mehmet abi de işte böyle çalışıyor. Direksiyon sallıyor. Abi nerelerde sallıyorsun direksiyonu? Hangi ülkeler? Yunanistan, Türkiye, başka? Balkan ülkelerinin tamamı, Aha. yakın Avrupa. Evet. Yani Zor iş. Polonya, Avusturya, Macaristan. O bölgeler. Yani yakın Avrupa, Balkan'ın tamamı. Evet. Vay be. Abi peki Yunanistan'da böyle en sevdiğin yerler neresi? Kavala var. Kavala abi. Direkt Kavala. Başka Evet. yer yok. Atina'ya gittin. Atina'ya da gittim. Aha. Atina'da iyi de çok kalabalık. Değil mi? Kavala şimdi köy gibi bir yer ya. Çok muhteşem bir yer yani. Bizim nereye benziyor? Altınoluk. Bodrum gerçi. Bodrum. Evet, evet. Bodrum'a çok benziyor. Evet. Peki abi Korfu taraflarına gittin mi? Yok o tarafa gittim. Ha. Bakalım Korfu'ya da gideceğiz inşallah. Oralara da Bu gideceğiz. bölgede en uzak Atina'ya gittim. Ha, Atina. Yollar da böyle bomboş ya. Bu Yunan yolları boş ya. Abi bizimki kadar hiçbir ülkede tır yok ki. Evet. Hiçbir ülkede bizimki kadar tır yok. Değil mi? Evet. Adamlarda demir yolu var, deniz yolu taşımasında daha çok. Biz hep petrol tüketiyoruz, evet. Bir daha bizde üretim ucuz olduğu için sürekli bir ihracat var. Sürekli ihraç ediyoruz. Neredeyse Çin'le yarışıyoruz. Aynen, neredeyse Çin'le abi ucuz iş gücü. Avrupa'nın dibindeyiz. Eldiven üret ucuza. Poşet üret ucuza. Onu üret, bunu üret derken ucuza bir sürü... Kağıt tabak götürüyoruz. Yok mu? Bunu yapan bir yer. Değil mi? Evet. Demek ki ucuz ki işçilik ucuz. Evet. Koca Avrupa bir kağıt tabak yapmıyorsa bir sebebi var. Yapamıyorsa değil, yapmıyorsa. Evet. Ya şimdi Avrupa'da asgari ücret kaç para? 1700 euro falan. Evet. Ortalaması. Aha. Bizde kaç para? 220 euro. Niye Evet. fabrika çalıştırsın da yapacağım diye uğraşsın? Evet. 8 tane işçiyi orada çalıştır. Orada bir tane çalıştıracaksın. Türkiye'de 8 tane çalıştırıyor. Bitti. Evet. Sonra ihracat yapan firmaların tamamı devletten teşvik alıyor. Evet. Onun için ihracat çok bizde. Aynen. Şimdi biz mazot alıyoruz. Mazot kaç para? Türkiye'de 31 lira şu anda. Aynen. 1,5-1,8 euro falan. Öyle bakma olaya. Aha. KDV, ÖTV ödemiyoruz biz. Kapıda sınır kapılarında aldığımız mazota. Ha, vergiden Biz muaf. 23 liraya alıyoruz. Ha, öyle bir, bu da bir teşvik yani. Bu da bir teşvik. İhracatı yapmaya çalışan o devletimiz çok büyük yardım ediyor. Evet. Ama büyük olacaksın. Büyük. Büyük. Aynen. Bakkal dükkanına uğraşmayacaksın. Market olacaksın. Market. Aha. Marketleşeceksin abi. Büyüyeceksin. Markalaşacaksın, evet. Büyüyeceksin. Benim bu patron 35 yaşında adam. Aha. 2 tane arabayla başlamış. Evet, şimdi 73 tane, 72 tane. evet, zamanla büyüdü. Aynen. 5 yıllık firma. 5 yıl Evet. içinde bu kadar büyümüş bu. Az önce yol kenarında şöyle bir tane ufak bir tabela gördük. Orada şey yazıyordu. Remember Cyprus, yani Kıbrıs'ı hatırla, ve Kuzey Kıbrıs'ın üzerinden böyle kanlar damlıyordu. Hani ve Kavala'nın girişi de böyle bir tabela koymuşlar. Çok ilginç yani. Vay be. Hani böyle bir daha görür müyüz bilmiyorum. Görürsek kesin çekmeye çalışacağım ama Yok görmez. görmez miyiz abi? Aha. Öyle bir şey yapmışlar yani, Remember Cyprus diye. Bak 1974'te yapıldı Kıbrıs Barış Harekatı. Yani kaç sene olmuş? 26, 22, daha 48 sene olmuş. Adamlar oturup öyle bir tabela asmışlar yani.
Yunanistan'ın bir yüzü, bir fikri. Şu an Kavala'dayım. İşte abiyle ayrıldık falan, bir 2-3 saattir GoPro şarjı bitti. Otogar gibi bir yer vardı, oraya gittim. Hadi orada oturdum, Wi-Fi falan buldum. Ama hadi geceyi orada geçiririm dedim de kapatıyorlarmış, çıkmak zorunda kaldım. Şimdi sokaktayım. Yani bilmiyorum, herhalde şu surların altına falan bir yere çadır atacağız herhalde yani. Ya da ileride sahil var galiba. Bu Kavala'da işte Bodrum gibi bir yer harbiden. Burada böyle boydan boya kafeler, barlar falan var. Şimdi şu tepe antik kent. Yarın full oraları gezeceğim. Zaten hepsi Osmanlı'dan kalmaz. Surlar, murlar hepsi. Yarın oralardayım muhtemelen. Oraları anlatacağım, sonra Selanik'e geçeceğim.